So this is in process after highlights. This is your hair. Lihok daw imong kuan dai. Sipa. Lihok siya, dilihok imong ulo. Ilihok imong ulo ano. Hello guys, good morning. Today I make my hair blending. So as you see, there's some foils in You it. can speak loudly. I just want to make my hair blend, not so depth. So I just want to make my tone blend. Akong hair, gwapa na kay ko. Plus ako, gwapa pa dyan. Alam, vicious sa kay amo. Oo, grabe kay siya. Oh, gwapa kay akong hair. Nagwapa ko, gumikan sa akong hair. Diba guys? Approve na lang good mo. Oy, pero madali. Oh, yay. Nanay surprise number. Nanay surprise? Salaon! Sige pa, Nay! Day to you! Happy birthday to you! Wala, lukuta. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Asa na, on! Ala! Baga. Ano ba? Nag-goal sa kwasing kwartas lunes. May lola ka ng kapal. May bibili. Yung ilang mo rin. Palagay na kami rin. Ali Cashes. Because you have to allow for the deposit of the color. Çünkü istediğinden açık kaldıysa bekleterek koymasını sağlayabilirsin. It's the same when you match color up through the ends of the hair. Actually, I'll talk about it when I finish this. Uçlardaki renkle eşitlemek istediği zaman da bu metodu kullanıyor. Hani bunu biraz sonra bitirdiğinde açıklayacakmış. So literally all I'm doing through here is just taking out big pieces and working that demi-plus through the hair. Demi-plus'ı o saçı uyguluyor bu şekilde gördüğünüz gibi. Because we all know that if you're just really colouring through you want colour to show on the ends, you can go much stronger than if you're having just colour at the root. Uçlardaki renk çok sürerseniz, hani bol sürmeye kalkarsanız diplerden daha koyu olabilir. Öyle bir şey yapmak istemiyoruz. So if you notice I used a level 8 through this. Burada 8 numarayı kullanırsam boy uçlarda. The reason I chose an 8 is one, I'm depositing, so it might look a bit darker than an 8. 8'i kullanmasının sebebi 8'den biraz daha koyu gözükecek ona. 8'den biraz daha koyu gözüküyor. But also I want to think about what hair does naturally. Saçın doğasında da ne var ona bakıyor. Ben arkadaşlar özür dilerim burasını tam anlayamadım ama. So hair like this, even if it doesn't have any colour, it will be darker at the root and slightly lighter at the end. Hiç boya olmasaydı bile biliyorsunuz ki saçın dipleri daha koyu, uçları her zaman daha açık olur birazcık daha. So I always go with that. Bu mantıkla yapıyormuş, şimdi anladım. Even if I have somebody that has dark hair and they've been lighter and they want to go back to their natural colour. Mesela diyelim ki koyu renk saçlıymış, sonra açtığımız saçlarını ve tekrar koyuya dönmek istiyor.
I will still always make the ends a little bit lighter than Uçları what they her are zaman, naturally. uçlarını her zaman bu geriye koyulaştırma işlemlerinde biraz açık bırakırım. Because, Normal saçından açık olsa bile hani because that way it's not such a shock for them and it gives a slightly softer look. çünkü düşünün ki I'm going to explain this a little bit longer than you said. Okay. I understand what you mean. Saçlarını şöyle düşünün. Yağmur sen saçlarını bu renk açtırdın. Bir süre sarışın yaşadın. Sonra dedin ki ben doğal rengine dönmek istiyorum. İyim diyor ki senin doğal rengin bu olsa bile ben senin saçlarının boya uçlarını biraz daha açık bırakıyorum. Şoka girip ay çok koyu oldu demesin diye. Çünkü ondan sonra sarışın görmeye alışmış biri kendini. Bir anda doğala döndüğünde ah çok güzel bak, kömür gibi oldu demiyor. Çok mu koyu oldu diyor ya. O olmasın diye uçlarını her zaman And I'm not doğalıma dönmek pushing istiyorum dese bile doğalını açık It's when you bırakıyor. push hair on top of when you Anlatabildim push mi? hair on top of each other, you need to worry about it. Bir anda Anlamadım. bir anda kuyu geldi. Sen şimdi tekrar yapacağım. Elif nerede? Çok şey biliyor. Şimdi diyelim ki bunu açmış sarışın olmuş şurası var. Kadın geldi ısrar ediyor ki nasıl kadın ben artık doğal dönmek istiyorum. Ama ben gidip dönmek istiyorum. Aldın mı? O öyle ama aslında şunu burada görürse bir anda diyecek ki ben sana güzel dilimin ucuna kadar aynı rengi yaptım. Ne kadar başarılı olmalıyım. Olmuyor. Çok mu koyu oldu diyor. Hayır aslında bu sen birebir arasından doğal rengi yaptın. O yüzden polemikler olmasın diye burada biraz açık bırakıyoruz. Yani bunu yapıyoruz. Şu anda kaç bilmiyor musun? Right, so now we just need that to process. Şimdi bunu bekleteceğiz. Şey olacak. Now, Çalışacak. if you're using Demi Plus through the ends of the hair, Saçın uçlarında Demi Plus kullanıyorsanız what you have to think is most of the time what we're doing is putting a colour on somebody's roots, saçın diplerine ne koyduysanız, hangi rengi sürdüyseniz and we use permanent here. saçın diplerine permanent koyuyorsunuz doğal olarak. Quite often through the ends, what we need to do is change the tone. Maybe that's got a little bit too warm. Ben onları hiç kullanmadım. Çoğu zaman burada yapılan renk tonuyla burası farklı olacak. Burası daha sıcak olabilir. What we have to think is on the natural hair at the root, Saçın doğal dip kısmında we have lift and deposit a colour. hem açma hem renk yüklemesi yapılıyor. Saç boyasıyla, klasik saç boyasıyla. Also, if we have white hair in there, Beyaz saç da varsa üstüne, the lift is going to make it look slightly lighter. The white hair is going to make it look slightly lighter. We have to always remember two things happen with a permanent colour. Unutmayalım ki kalıcı saç boyalarının permanent boyalarla hem açma hem boyama ikisi aynı anda aynı zamanda oluyor. Now, this hair is coloured, so all we are getting is deposit. Şimdi saçın bu boy uç bölümü ise zaten boyalı. Oraya bizim açma değil sadece renk yüklemesi yapmamız lazım. What we have to remember is as you go down the hair shaft, it's been coloured more times. Şu boya uçlara doğru gittiğinizde şunu unutmamak lazım ki buraları daha fazla boyanmış saç oluyor. Daha sık, daha çok defa boyaya maruz kalmış oluyor. This has never been coloured. This has been coloured once, twice, 3, 4, 5, 6. Saçın bu kısmı hiç boyanmamış, ilk defa boyanıyor. Burası, bu bölgesi bir kere boyanmış, 2 defa boyanmış, 3 defa, 4 defa, 5 defa, 6 defa. Yani en ucu en çok boyanmış kısmı oluyor, en çok defa boyanmış kısmı oluyor. Because every time we're putting a colour through the end, we're colouring it again, again, again. Çünkü yani dip boyası uca çektiğinizde her seferinde tekrar boya koymuş oluyorsunuz. Now, if I just want to change the tone, Eğer ben burada renk tonunu değiştirmek istiyorsam sadece, then I'll just use whatever tone I want, maybe with some zero red. hangi tonlamayı istiyorsam o tonla zero n'i karıştırmam yeter. If I'm using a level, Eğer ana renkte koyuyorsam yani burada, I always go one level lighter.
her zaman hedeflediği düşündüğü renkten bir ton açığını koyuyormuş. Because you have to remember you're depositing on color that's been deposited. Çünkü unutmayın, siz daha önce renk yüklenmiş bir yerin üzerine renk yüklüyorsunuz. So you always have to allow for that. So go one level lighter with your demi plus on the ends. Demi Plus'ı uçlarda kullanırken yapmak istediğiniz renkten bir numara daha açığını kullanın. So if I'm lifting the hair to a 7 here, whether I'm using full spectrum deep, full spectrum, if I'm ending up with a level 7 here, I'm going to use a level 8 in demi plus. Yani diyelim ki bu bölgede 7 numara kullanıp hem beyaz kapatmak hem de açma yapmak istiyorsam bu bölümde 8 numara kullanmam lazım. Bir ton açık. Now, every now and again, sometimes this hair starts to look very dull or very heavy with colour. Bazen saçın bu boy uçları çok donuk, yoğun veya ağır renklere sahip olabilir. Sometimes you put colour to the ends of the hair and you're blow drying it, and the ends just start to look a little bit dull or a little bit darker. Bazen bu tarz işlemlerden sonra saç uçlarına baktığınızda şöyle biraz da mat, donuk ve ağır rengi olduğunu görürsünüz. Kararmış gibi. So if you get that happening and you see it, the next time they come in, through the ends use a permanent colour. Eğer bunun olduğunu gördüyseniz, Just bir try. dahaki sefer permanent bir Maybe renk the boya spray kullanın. is. Because Going the on, strength yeah. of that permanent fine. colour with that ammonia will start to break down some of that old colour. Çünkü kalıcı saç boyası permanentlerdeki amonyak miktarı daha önceden hafifçe kararmış olan bu bölgenin rengini biraz parçalar. So I use something like bright base Bright base kullanabilirsiniz plus tone ve ton, yani tür ton, with 10 volume. 10 volümle. And that's the easiest way to get that back to a more kind of shiny look when this just gets too heavy. It's not lift but shift. Yeah, totally. Yeah. Buradaki rengi bright base gibi veya permanent kullananlar intense base. Yani permanent base. Ve yanına da pür tonlardan koyduğunuzda şurada olmuş olan bir çökmüş olan rengi hafifçe böyle birazcık toparlayıp açma demeyelim de zıplatma yapabiliyorsunuz. Kararmasını alabiliyorsunuz. 10 volüm canlandırıyorsunuz. O kararıklığı gidiyor. I always find if somebody has long hair and they have it coloured regularly, Mesela uzun saçlı olan biri varsa ve sürekli düzenli saçı boyanıyorsa, even if I'm using a demi plus through the ends, you still can get a little bit of a build up through the ends. yani her seferinde Demi Plus bile yapmış olsam saç boy uçlarında biraz renk yüklenmesi, fazla yüklenme görebiliriz. Also, as hair gets older, it just starts to get a bit duller. Saç böyle daha yaşlandıkça, yani yaşlanmak dediğimiz şey uzadıkça ömrü geçiyor, biraz daha böyle mat durabiliyor. So probably Omuz every durabiliyor. maybe once or twice a year, I'll just do that through the ends just to clean it out a little bit. Ortalığı temizlemek için, şöyle saçı temizlemek için yılda 1 veya 2 defa bu bright base ve tonlama olayını yapıp saçı parlatabilirsiniz. Yeah. Very correct. Yeah. Even if sometimes it doesn't need it a lot, you can just do it through the ends, even just a shampoo bowl. Yani bunu uçlarına yıkama setinde bile yapabilirsiniz aslında diyor. Böyle beklemeye de gerek olmayabilir her zaman. Ufak bir uygulama tekniği yıkama setinde bile yapabilirsiniz. I quite like just using 14N 14N and 30 volume, ve 30 volüm, just for kind of like 5 minutes with 5 the dakika shampoo uçları bowl, ovalayıp because it's not long enough for it to start really lifting, but it will start to break down some of that colour on the ends. ya o kadar and kısa brighten süre that up. yaptığınızda saçın rengini açmak için yeterli bir zaman olmuyor ama saçın üzerine kilit bası sokmak için. Because for me, if I try and clean it out within lightener, it can start to lift it up and make it warmer. Çünkü açıcıyla, toz açıcıyla böyle bir şey yapmaya kalktığında, enlightenment falan, o zaman bakıyorum ki saç biraz rengi açılmaktan ziyade rengi sıcaklaşabiliyor.
Whereas if I use 14N, it's not going to come so warm, and it's just going to break up that hair color a bit. Ama 14'ten yaptığında saç sıcaklaşmayacak, sadece üzerindeki fazla birikinti yok olacak. Şey sorabilir miyim? Yes. Çok yoğun bir küllülük verdi saça. O müşteriyi mutsuz etti. Onda da aynı işlemi kullanabiliyor muyuz? Suppose that we made something ash, but we end up very ash in the mid-lengths and ends, and the guest is not complaining about the end result. Can we do something like that similar formula to get rid of that too much ash? Yeah, so we'll lift it out. Because sometimes, especially with ash colours, you're scared to put a lightener on it because then it's going to go warm. Yeah. Okay. So sometimes just this, it just starts to break it down a little bit, but it's not really taking anything out of the hair. So you can just kind of pull it through and it will just freshen it up a little bit. Diyor ki yani böyle toz açıcı yaptığınızda bu çok küllüğü toz açıcıyla bir silmeye kalktığınızda korkarsınız diyor. Çünkü bir anda sıcaklaşabilir. Evet. Ama böyle bir 14N ile yapmaya kalktığınızda bu işi o korkuya gerek kalmadan sadece fazlalıkları alacak ve bir toparlayacak ortada diyor. Also sometimes, even when you have guests that don't even have colour on their hair, the ends just look very dull. Hiç saçında boya olmayan insanlar için Then you can just do 14N with 10 volume, just for a few minutes at the shampoo bowl, and it just do the ends where it looks good. yani doğal saçlı ama donuk böyle soğuk saçlı birine hani rengini açmak için değil, o matlığı, o donukluğu gitsin diye 14N ve 10 volümle de çok az böyle yıkama setinde fıt 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 uygulayıp o matlığı, donukluğu alabilirsin. Parlıyor saç çünkü. Because you're not using it to lift, you're just using it to give it a kick. Aslında açmıyorsun, tam iteliyorsun aslında sadece. Boya orada iteleme yapıyor, tekmeleme diyor. Because if you look at most people that have no colour and their hair's longer, it looks great here, and it's always that bit on the end, because it's not such good condition, it's just older. Sometimes it just needs that little bit of brightening up. Yani güzel saçı olanların bile en ucundaki Perfect. kısmı böyle bir mat, kötü olabiliyor eski olduğu için. Islak mı kuru mu? Wet or dry To application. be honest, I do it on dry. Ben kuru yapardım. I would do it if I wanted to do it. If a client came in and her hair's natural and it's that much on the end that looks a little bit dull, I would take it to the shampoo bowl, mix up the colour, put it on And wet hair. dry because I can see better, and just probably just a couple of minutes. Like Ya, you kuru can usually yapardım. just see it's almost like you start to see something, it does something, and then you just take it off. Yıkama setinde yapardım ama kuru saça yapardım, bakardım. Yani 1-2 dakikadan fazla durmayacak zaten diyor. Bir şeylerin değişmeye başladığında anda hemen yıkaman lazım zaten. 1-2 dakika. Would you do the same thing if it's chlorine or mineral buildup to remove that? Or would you use then go over to your enlightenment? To be honest, the best thing for chlorine and things is detox shampoo under heat. Oh, Detox shampoo under heat. Okay. soru I'll try that. geldi. Klor yüzünden Usually we put a bit in enlightenment. Yeah, no. Usually, like in America, because it's so spread out, sometimes water is like they get it from wells. I mean, it's pumped, but yeah. So you get different minerals, and in certain parts of the country, it really affects hair color. So, or it's the same as chlorine; it just stays in the hair. But usually, if you get someone, sometimes people's blonde hair is sort of green on the ends from chlorine Yeah. and stuff. Just shampoo their hair with detox. I usually just literally shampoo their hair once with it, rinse that out, towel dry the hair, put detox through it again, particularly through the ends, just put it up, put a plastic cap on it and put them under the dryer for 10-15 Wow. minutes. Okay. Thank you for that beautiful question. Eğer klordan veya bir takım sudaki minerallerden dolayı saçın uçlarındaki renk bozulduysa da bunu kullanabilir miyiz dedi. Ürün de dedi ki Amerika gibi bir ülkede, Amerika Birleşik Devletleri'nde yer altından su çekme çok yaygın ve her bölgenin suyunda farklılıklar var. Bazıları saç rengini çok ciddi bir şekilde bozabiliyor. Doğal işlerini düzeltmek için yani sudaki mineraller veya klordan dolayı bozulmasını düzeltmek için
şöyle yapıyorlarmış. Önce saçı Detoxifier şampuanla yıkıyor. Arkasından tekrar duruluyor. Arkasından Detoxifier şampuanı tekrar saça sürüyor. Köpüklüyken kapatıyor bir şeyle, plastik bir şeyle. Ve ısıtıcının altına koyuyor. Klimazon cihazının altına koyuyor. Bu şekilde saçın üzerine o kimyasalları sökmek en etkili metot diyor. Detoxifier şampuanı... Fix it for you. Aynı makineyi alıyorum. Now, the problem with chlorine is it's not removed from hair by normal shampoo. Klorla ilgili problem şu, saçtan normal şampuanla çıkmıyor klor. So, quite often, if you have a client that swims a lot, Çok güzel bir müşteriniz varsa, or when they come in, they quite often have that kind of chlor. You can feel they feel kind of like weird. Yes, mother, go. We can fix it. Sa labs, And everything we like. Still use it. Oh, Mars. Love you, Bob. I know. Spaghetti lang. Loy kayo. Hindi naman pwede sa request. Malingaw juga diri labs. Malingaw juga diri. Dahil nagkaon kayo sa buntag, pahin ko lang yung spaghetti. Kung ilan lang yun lang, pagawas ko sa'yo ka. Alba, alba, alba. Woo! I don't wanna break. Wish I could erase it. Breaks my heart and I'm a cat.